Merhaba dostlar. Uzun zamandır aklımda olan yapmak istediğim bir seriye giriş yapıyoruz. Bu da sektörün gariplikleri kadar popüler olacak bir seri diye düşünüyorum. Bu video serisinde sizinle beraber shop dedektifi olacağız. Yani fotoğraflarına düzenleme yapmış olanları tespit edeceğiz. Ben ilk video olduğu için bu videoda size bir fotoğrafta düzenleme yapılmışsa bunu nasıl tespit ederiz, nasıl anlarız onun ayrıntılarına değineceğim. Göstereceğim tek tek, hatta böyle görsellerle süsleyerek, bizzat yapmış olanları göstererek. Aynı zamanda siz bu videodan sonra tespit ettiğiniz, Instagram'da olabilir, farklı platformlarda olabilir, fotoğrafında düzenleme yapılmış olan ünlülerin olabilir, ünlü olmayanlar olabilir, fark etmez, gerekirse yüzlerini blurlarız falan. Tespit ettiklerinizi shopdedektifi@yandex.com mail adresine atın. Ben orada biriktireceğim. Bu serinin yani yeni videolarını bu sayede oluşturmuş olacağız beraber. En çok tespiti, en iyi tespiti yapanları da bu serinin diğer videolarına konuk olarak da alabilirim. En iyi shop dedektifi mesela olabilir. Bu ünvanı da vereceğiz, az kaldı. Şimdi birinci maddemiz, garip ve doğal olmayan bütün ayrıntılara dikkat ediyorsunuz. Nasıl yani? Şimdi üzerine Photoshop uygulanmış olan fotoğrafları tespit etmenin en iyi yollarından biri herhangi bir gariplik, doğal olmayan bir düzen olup olmadığını tespit edebilmekten geçiyor. Özellikle bir fotoğrafta, mesela portre ise, görüntüde belli bir böyle bulanıklaşma var mı, sıvılaşma var mı yani? O ten bildiğin dümdüz mü? Ne ben ne sivilce, hiçbir şey yok mu? Tertemiz bir yüze mi sahip? Tahmin edersiniz ki üzerinde düzenleme yapılmış. Bunun dışında özellikle böyle hafif bulanık gözüküyorsa ya da biraz pikselli gözüküyorsa falan oradan anlayabilirsiniz. Diğer bir ihtimalle şimdi fotoğrafı çekilmiş değil mi? Şimdi bu dediğime de bir örnek görüyorsunuz şu an ekranda. Yine çok profesyonel duruyor aslında, yani iyi duruyor sağdaki fotoğrafta ama fark ettiğiniz gibi bildiğin pürüzsüzleştirilmiş yani. Gel gelelim bunun bir diğer versiyonu da var. Mesela neye dikkat edebiliriz başka? Kendini farklı bir mekana, farklı bir ülkeye bile ışınlamış olanlar olabiliyor. Bunu nasıl tespit edeceksiniz? Gölgeye, yansımalara falan bakacaksınız. Gerçekten bir gölge var mı? Oradaymış gibi mi? Yoksa sanki sonradan tak diye oraya konmuş kolaj gibi mi? Yani onu o şekilde tespit edebilirsiniz. Buna da hemen bir örnek vereceğim. Al işte mesela burada kendisini shopladığı, tamam yani renk uyumu falan muazzam değil mi? Renk uyumu çok güzel. Hoşuma gitti. Ama onun orada olmadığını anlayabiliyor muyuz? Anlıyoruz. Ayaklara baktığınızda özellikle onun orada olmadığı çok bariz, belli. Genel olarak hattında da sanki bir dışında bir kontör varmış gibi tam oraya uyumlu olmadığını hissedebiliyorsunuz. Ama özellikle burada ayaklardan çıkarıyorsunuz zaten. Ayakların bastığı yerde bir gölge, onun varlığını ispat edecek, gösterecek bir şey yok. Demek istediğim buydu yani. Bunun dışında üzerinde oynanmış olduğunu düşünebileceğiniz olağan dışı ışıklandırmalar falan olabiliyor. Bunlardan da anlayabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereceğim. Arkadan güneş vurmuş, adamın gölgesi önüne düşmüş ama sağ tarafa güneş koymuş kendisi böyle bizzat. O zaman bunun gibi gariplikleri fark edebiliyorsunuz. Gel gelelim mesela buradan dediğim gibi birkaç örnek vereceğim size ve daha sonra bunu nasıl tespit edebileceğinize dair bir de yazılım var. Bir web sitesi var. Onu da göstereceğim. Şimdi mesela burada arkadaşımız bayağı Lamborghini logosunu direksiyona yapıştırmış ama çok abeske iştigal yapıştırdığı için zaten fark edebiliyorsunuz. Yani o logonun orada olmadığı çok bariz belli. Burada mesela bu abimiz gitmiş gözlerini renklendirmiş ama gözlük çerçevesinin üzerine renklendirdiği için, gerçi öyle yapmasa bile fark etmezdi. Gözlerin böyle olmadığını bilirdik yani. Böyle bir renk yok abi. Gel gelelim yine kendimi shoplayayım derken bambaşka bir insana dönüşmüş birini görüyorsunuz. Tövbe bismillah yani. Bu korku filmlerinden çıkma bir tipe doğru gitmiş olay. Ama böyle yüzü küçültmeye çalışıyorlar. Bir anime karakteri gibi oluyorlar. Bu zaten olayın en aşırısı yani. Gel gelelim mesela burada kendini inceltmişti ama çok başarılı yapmış bunu. Tebrik ederim. Tabii fark edilen şeyler var ama genel olarak başarılı bir şekilde kendini inceltmiş. Ama kendini inceltme işlemi yaptıktan sonra gölgesini unutmuş işte. Gölgeler yalan söylemiyor. Orada gölgeyi gördüğünüz zaman direkt tespit ediyorsunuz kendiniz zaten. Gölgenin ayrı bir konumda olması ve daha işte genişliğinin farklı olmasından direkt anlıyorsun. Genelde bunu unutuyorlar. Mesela kendinde düzenleme yapıyor ama yansımasını, aynadaki yansımasını vesaire unutabiliyor. Bunun gibi hatalar, hani doğal olmayan ayrıntı dediğimiz bu. Yani burada mesela Voldemort olmuş artık yani. Yüzünü o kadar pürüzsüzleştirmiş ki sadece burun delikleri ve göz kalmış gibi bir durum var. Bununla da çok sık karşılaşabiliyorsunuz. Yani yüzünü böyle temizleye dümdüz olsun. Dolayısıyla ortaya böyle saçma bir görüntü çıkıyor. Burada da mesela üzerinde hiçbir düzenleme yok demiş yani. Hiçbir düzenleme olmadan yine işte gündelik fotoğraflarımdan falan tarzında paylaştı. Ama değil mi, biliyoruz yani üzerinde düzenleme var. Bunun olmama ihtimali var mı? Yok. Bir insanın böyle bir yüzü olabilir mi ya? Yine aynadaki halini unutmuş bir arkadaşımız daha burada görüyorsunuz. Aynada çok başka, burada gördüğünüz çok başka. O orantıdan direkt tespit ediyorsunuz yani. Üzerinde düzenleme yapılmış mı yapılmamış mı bariz belli oluyor. Gel gelelim işte gündelik bir fotoğrafında bir tane bardak almış. Sonra gitmiş üzerine
üzerine Starbucks logosunu şoplamış. Enteresan ya. Yani bir insanın bunu böyle bu şekilde hava atması bir bardakla bile yani. Bence acınası bir durum. Neyi var ya? Bu Starbucks'ın neyi var bu kadar? Bak gelelim yine biri kendini burada inceltmiş bir. Hemen yandan kendisi oynama yapmış ama bu yaptığı oynama neticesinde bulunduğu konum yamulmuş. Yani şu arka tarafında bir yamukluk görüyorsunuz. Dolayısıyla ne olmuş? Burada ben bir düzenleme yaptığımı haykırmış yani. Burada abimiz mesela dişlerini beyazlatmış ama yani öyle böyle beyazlatma değil. Floresan gibi. Hani birazcık beyazlatsa belki sorun çıkmayacak ama bayağı bildiğin çok renklerden beyazı seçip direkt vurduğu için maalesef ki böyle bir görüntü çıkmış ortaya. Çünkü fotoğrafta dişleri kadar beyaz herhangi bir yer yok yani. Ne çorabı ne su bardağın beyazı falan. Burada da bariz anlıyorsunuz. Bakın bir de şu olay var. Bu aralar bu da çok popüler. Hani gökyüzü araçları var. Mesela direkt gökyüzünde istediğiniz gibi bulutlandırabiliyorsunuz ya da bir işte daha güzel gözükmesi için. Bunu sürekli kullananlar var. Mesela burada biri kullanmış ve tamamında yani şu gösterilen 4 fotoğrafta da aynı gökyüzü, aynı bulut, aynı konumda farkındaysanız. Yani bulut da yanında mı seyahat ediyor? Yok tabii ki değil. Nereye giderse gitsin bütün işte fotoğraflarda aynı gökyüzüyle karşılaşıyorsun. Dolayısıyla bu da doğallığı bozuyor. Tamam birinde farklı falan kullansa neyse diyeceğim de hepsinde aynı gökyüzü yani sevdiyse demek ki oradan devam etmiş. Tüm bunların dışında yapay zeka denetleyicisi de var. Yani yapay zeka ile nasıl denetleyeceğiz? Photo Forensics diye bir web sitesi var. Bu site üzerinden fotoğrafınızı seçip fotoğraf üzerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını tespit etmesini isteyebiliyorsunuz, sağlayabiliyorsunuz. Bu aracın iddiası ise şu şekilde. İnsan gözü tarafından kolayca gözden kaçan unsurları vurgulayarak mikroskoba benzer şekilde çalıştığını iddia ediyormuş. Ayrıca JPEG sıkıştırma oranındaki tutarsızlıkları işaret eden bir hata düzeyi analizi algoritması üzerinde de çalışıyormuş. Bu da bozuk görünen doku veya kenarlar olarak çevrilebilirmiş. Yani bu aracı da kullanarak test edebilirsiniz yani bir görselin gerçekliği. Ama tabii ki o yapay zekaya varana kadar çok rahat sizin gözünüzle kendinizi bizzat bakarak da tespit edebileceğiniz az önce saydığım detaylar var. Gördüğünüz gibi birçok detaya indik ve nasıl yapılacak, nasıl edilecek ona da baktık beraber. Haliyle sizden şu anki beklentim nedir? shopdetektif@yandex.com mail adresine tespitlerinizi göndermeniz. En iyi tespitleri yapan arkadaşı da dediğim gibi yine mail yoluyla ulaşacağım ve yeni videolarda bana yanıma konuk olmasını sağlayacağım. Eğlenceli de bir seri olacağını ve zihin açıcı bir seri olacağını düşünüyorum. Kendimizi olduğumuzdan çok daha farklı göstermeye çok elverişli olan bir platformda. Bu tarz düzenlemelerinde tabii ki sınırı yok. Haddi hesabı yok. Çok fazla var. O yüzden karşılaşmamızın zor olacağını hiç düşünmüyorum. Çok abeske iştigal değil de böyle hani normalde baktığında bu güzel denilen ama zoraki tespit ettiklerinizi gönderirseniz daha iyi. Yani bariz olarak shop yapılmışları göndermek yerine sizin tespit ettiğiniz bir şey olursa daha tatlı olur. O zaman yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayda, burada muhabbet koyu demle çayı. Eğitim ve eğlence tasarımcı dayı. Her zaman var pasta kafayı. Şimdi bu videonun emojisini size bilmeceyle soracağım. Bundan sonraki emojileri de böyle bilmeceyle soracağım video sonlarında. Söyleyeyim. Yaprağı var ağaç değil, konuşur insan değil. Hayda, burada muhabbet koyu demle çayı. Eğitim ve eğlence tasarımcı dayı. Her zaman var pasta kafayı. İçeriği özgün tasarımcı dayı. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol.